Selam, ben Zafer Akçay. Bugün ilk olarak Onur Çakı'ya konuk oluyoruz. Nekipedia biliyorsunuzdur. Onur Yollar Gidersen Karadeniz'i yaptı. Çok da güzel bir seri oldu. Buraya bırakıyorum. Onu da mutlaka seyredin. Şimdi Karadeniz yolunda Onur yeşillikler içinde dar bir yol sürüyor. Ve çok keyifli. Anlatıyor bu arada size şu. Pamukkale travertenleri, bunları elle yapmışlar Karadeniz'de. Bakalım, bir de onu göreceğiz. Keyifli yollardan. Sollama yapan bir araba, bir kamyonet, arkasından bir de ticari araç. İkisi birden yani. Öyle böyle değil ama Karadeniz işte. Onur ne yapabilirdi? Onur çok güzel bir şey yapmış bir kere. Öncelikle 4 parmakla fren sıkmış. Altında kocaman bir motor var. Anca güzel. Ama öncesinde kontrol edip sonrasında sıksaydı, yani bilgi, konum, hız yapsaydı çok daha iyi olurdu. Arkaya bakıp şaşkınlıkla izliyor bu adamlar ne yapıyor diye. Emin arabasında giderken bir olaya şahit oluyor. 2 motosikletli polis arkadaşımız sürüyorlar. Hızları da son derece var. Önde de bir tane motosikletli var. Ama onda ne kask var, ne kıyafet var, ne bir şey var. Yine de motosiklette siren çalmıyor ama galiba kornaya basıyor. O da onu görünce böyle bir kaza yaşıyor. Aslında belki de motosikletli polis arkadaşımız ona ya kask tak diyordur orada, anlamıyorum. Çünkü kafasını çevirmeden önce bir şöyle yapıyor arkadaşımız, kaza yapan arkadaşımız, bilmiyorum. Yani acınası bir durum. Bakın, ekmek parası derdinde çalışıyor. Ama yani bir kask, hayatınız bu kadar ucuz mu ya? Bir kask. Peki ben söyleyene kadar bu dur levhasını kim gördü aranızdan? Hiç gören oldu mu daha doğrusu? İşte o da görmüyor. Görmeyince sonuç bu sevgili arkadaşlar. Lütfen görün, görün. Bir genç arkadaşımız Bora gidiyor. Bakın ne oluyor. Bora yerde. Bora yerde. Şimdi Bora neler yapmamalıydı? Önce ona bakacağız. Bora neler yapmamalıydı? Çünkü yaptığı çok yanlışlar var. Bakın, bir kere şöyle fren, bu çok kötü bir alışkanlık Boracığım. Böyle fren yapılmaz. Böyle yap, böyle yap, böyle yap. Hepsini yapamam. Bu nedir? Aynaları niye kapatıyorsun? Daha mı havalı oluyor? Ya da sen mi öyle sanıyorsun? Kapatmayın şu aynaları. Bu yolda 114 km süratle gidilir mi Boracığım? Gidilmez. Amma çok konuştum değil mi? Ve Boracığım, eldiven giymediğin için ellerin üşüyor. Böyle yapıyorsun. Bak, düşme sebebin bu. Bir anda çok geç görüyorsun o suyu. Ondan sonra gidona atlıyorsun. Bir de arka fren. Çünkü ön fren yok. Manet boşta. Arka fren ne yapar? Motorun dengesini burada bozar. Ve sen yerdesin. Şimdi bu hiç yaşanmayabilirdi. Yani gerçekten hiç yaşanmayabilirdi. Fakat yani bir değil bin değil. Şimdi ne yapabilirdinin çözümünden önce senin benim söylediklerime dikkat etmen lazım. Bir abi tavsiyesi olarak lütfen sevgili Bora bunlara dikkat et. Tolga'ya geçelim. Aynı sonuç. Bakın, Tolga da 101 kilometreyle gidiyor. Neresi? 1. köprü. Artık öğrendim. 1. köprü. Ya 1. köprü. Araçlar duruyor neredeyse Tolga. 101 nedir burada? Neyse, önüne profesyonel biri çıkıyor, yavaşlıyor. Bakın, yine aynı şey olacak. Yine bir kaygan zemin. Gördünüz mü? Ve fren yaptığı için de motor kayıyor. Şimdi kaygan zemin, orada gözüküyor aslında kum. Bir şey olmuş, kaza olmuş, mazot dökülmüş, kumu sermişler. Hep yapılan şey bu. Bizim görevimiz bu kumu önceden görmek. Ve oraya girerken neler yapabiliriz? İşte bunu buraya bırakıyorum. Yani kaygan zeminde neler yaparsak motosikleti düşürmeyiz burada. İlhan'la şehir içinde sürüyoruz. İlhan gidiyor. Çok medeni bir şekilde yaya geçidinde duruyor. Ama araba durmuyor. Bir de aynasını çarpıyor İlhan'a. Bakın, sağda solda 2 tane yaya geçidi levhası var. Şimdi İlhan bunu görüyor ve orada yaşlı bir teyzem duruyor, amcam duruyor. Onlara yol vermek için duruyor ama araba sürücüsü hiç oralı değil ki. Yani yaya da haklı diyor, motorcu haklı diyor, sen durmalıydın diyor. Dinleyelim. Geç. Babacım, yaya geçidi, yaşlı tek kadın duruyor. Nerede durayım yani? Yaya geçidi, nasıl insanlara yol vereceğim? Kırılmış ayna. Yaya geçidi. Adı üstünde bak, yaya geçidi. Duracaksınız, yaya geçecek. Hüseyin'le beraberiz.
bir kavşak. Burada bir şey yok. Hüseyin devam ediyor. Bakın şimdi bir çarşı gibi bir yer, yani kalabalık bir yer. Devam ediyor. Bak oradan bir araba hiç umursamadan çıkıyor. Hadi çıkar diyelim. Bak bu çıkar mı? Bu da çıkar. Çıkıyor. Bir kere Ankara'nın, ben de Ankaralıyımdır, kendine özgü bir trafik oyunu vardır. Ankaralılar bilir bunu. O yüzden çok dikkat etmek lazım orada motosiklet kullanırken, değil mi Hüseyin? Aman dikkat, aman. Altıncı olay, Vedat'tayız. Vedat bir tırı ya da kamyonu, tam bilmiyorum, takip ediyor. Sanayi bölgesi gibi bir bölge burası. Kenarda arabalar durmuş. Bakın park yerleri var, fabrikalar var. Bir organize sanayinin kenarı olabilir, emin değilim. Orada gidiyor. Şimdi orada park etmiş arabalar, burada yayalar, burada solda bir tali yol ve şimdi hepimize soruyorum. Ne beklenebilir? Burada ne beklenebilir? Solda bir fabrika, sağda fabrika, arabalar durmuş. Ne olabilir burada? Çünkü kamyon o kadar tıkıyor ki önümüzü, hiçbir şey göremiyoruz. İşte bakın oradaki bir arabayla tehlike yaşayabiliriz. Büyük araçların arkasından giderken solundan ve sağından görmeye çalışın. Bünyamin'le sürüyoruz. 3 şeritli bir yol. Sağdan bir katılım var. Motorcu arkadaşım geçti. Bünyamin de katılıma yol vermek için önce ortaya geçti. Sonra en sol şeride geçti. Hadi bakalım bunu bilelim. Ne beklenebilir? Bakın. Şimdi solda çalılıklar var. Hayvan çıkabilir mi? Evet. Bu kırmızı arabadan fren gelebilir mi? Evet. Motosikletle herhangi bir şey yapabilir mi? Evet. Yapabilir. Kamyonet bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Peki arkada bir şeyler olabilir mi? Hızlı bir araba falan gelebilir mi? Makas, hepsi olabilir. Bakalım hangisi olmuş? Kamyonet. Görmüyor Bünyamin'i. Görse de umursamıyor ve sonuç bu. Arkadaşlar lütfen her şeye hazırlıklı olun. Öngörün. Aydınoğlu ile birlikte arabada sürüyorlar. Bakın şimdi öndeki kurye arkadaşımız büyük ihtimal kaldırıma çıktı. Ne o? Dolmuşun önüne geçecek. Ya şunu yapmayın. Gözünü seveyim. Kaldırım motosikletin sürüleceği bir yer değildir. Ya şunu yapmayın ya. Çok eleştiri alıyoruz bu konuda arkadaşlar. Lütfen. Peki çıktın, ne bekleyeceksin? Ya o dolmuşun kapısı açılır mı? Açılır arkadaşım. Onu bekleyeceksin. Tam Zafer abilik değil mi Ali? Onur. Şimdi Onur benzin alacak. Kamerayı da açıyor. Kulaklık şeyi de ağzında, kulaklıkta. Motoru götürüyor ama acele işte yani. Acele işte. Yazık, günah, gitti güzelim motor. Bak hafif bir motor aslında ama bir anlık dikkatsizlik gitti. Bir de benzinlikte bu işi yaparken çok dikkat edin. Çünkü yerler çok kaygandır. Belki de öyle bir şey oldu. Belki de ayağa kaydı Onur'un. Tam bilmiyorum ama ağzında da kulaklık falan. Motosiklet ciddi iş Onurcuğum. Ciddi al, vallahi üzülürsün. Erdem çok sıkışık bir trafikte sürüyor ama öyle böyle. Bakın araçlar duruyor. Erdem gidiyor. Şimdi ne oluyor? Bir motosikletli arkadaşımız da sağdan geliyor. Şimdi olaya bir bakalım neler yaşanmış. Bakın burada sağdan gelen motosikletli arkadaşım öndeki arabaya bir makas atıyor orada güzelce. Onun sağından, onun solundan. Burada gelirken de buraya hiç bakmıyor. Sola hiç bakmıyor. Ama onun iddiası baktığı şeklinde. Şimdi dinleyelim bakalım. Ya korkma lan. Ne? Korkma o kadar, sakin ol. Emin misin, nasıl çıkıyorsun sen? Görüyorum ben seni, aslan parçası, korkma, sakin ol. Böyle mi çıkıyorsun? Böyle sakin mi ol koçum, böyle mi sakin ol. gördün? Gördüm seni, devam et. Yani kimse belasını aramıyor da arayan da bulur. Yani yapmayın böyle şeyler. Hani motorcu motorcunun dostuydu. Motorcu kardeşliği, iki teker kardeşliği falan. Karşılıklı birbirinizi görünce selam veriyor. Değil mi? Ne muhabbet şimdi? Yani hiç yakışıyor mu? Vallahi ben yakıştıramadım. Dersimize gelelim. Bakınız şimdi çok basit, hiç görmediğiniz bir tabela konusunda belki de sizi uyaracağım. Bu ne? Çeşme değil mi? Çeşme. İleride bir çeşme varmış. Aman ne güzel. Susadıysan su içersin. Ama benim size aktaracağım bu değil. Bakın bir yerde bir çeşme varsa bir giriş çıkış çok olur oraya. İki, şu alan, mavi alan olduğu gibi su kaplı olabilir. Çünkü o çeşmeler genelde akar. Kamyonunu yıkar, arabasını yıkar, bizim vatandaşımız kapatmaz, akar. Hele ki virajsa o çeşme, o zaman
o kayganlıkta başınız belaya girer, motosikletiniz kayar. Bu çeşme işareti evet orada bir suyun varlığını gösteriyor, yüzeydeki varlığı da gösteriyor olabilir. O yüzden sizden ricam çeşme işareti gördüğünüzde lütfen bunları düşünün. Hadi iyi sürüşler.